Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Bununla harika bir model başlayacağız. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş ipime uygun. Şöyle 3,5 numara. Şöyle göstereyim. Modelimiz oldukça güzel. Şöyle ajurlu yazlık bir örgü. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkarıyorum. Bu model için ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Şöyle hemen sayalım. 2, 4. 4 bir model için, 4 bir model için, 4 bir model, 4 bir model. Toplamda 4 model üzerinden anlatacağım. Sonuna da 2 ilmek ekliyorum. Toplamda 18 ilmeğim var şu anda şişimde. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Devamındaki ilmeğimi ters örüyorum. Bir ters, bir düz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Bir ters, bir düz örerek devam ediyorum. Bir ters, bir düz. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde ayarlayalım. Ben lastiksiz yapıyorum. Siz de bir ters, bir düz lastik olarak bunu şöyle devam ettirdikten sonra modeli kurabilirsiniz. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde ayarlıyoruz. Bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. İkinci sıra arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım şu şekilde. Devamındaki 2 ilmeğin önce yerlerini değiştirdim. Bakın ters olan ilmeği arkaya aldım. Arkadaki ilmeğimi de öne aldım. Bu şekilde örmeden sağ şişime aldım. Devamındaki ters olan ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bu 2 ilmeğimin örmeden aldığım 2 ilmeğimin içinden geçirdim ördüğüm ilmeği. Bir ilmek doladım, bir ilmek düz ördüm. Şöyle. Tekrar bir ilmek doladım. Bu tersle düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Şöyle değiştirdim. Düzü öne aldım. Örmeden sağ şişime aldım. Arkasındaki ters olan ilmeğimi düz ördüm. Bu örmeden aldığım 2 ilmeğimin içinden geçirdim bu ördüğüm ilmeği. Yani 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Tekrar bir artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Ters olanı arkaya, düz olan ilmeğimi öne aldım. Bu 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Ördüğüm ilmeği de bu 2 ilmeğin içinden geçirerek bıraktım. Bir artırma yaptım, bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım, sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde yerlerini değiştirdim, örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm, örmeden aldığım 2 ilmeğimin içinden geçirdim ördüğüm ilmeğimi. Yani 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum burada.
Devamında bir artırma yaptım, bir düz ilmek ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modelimiz 4 sıradan oluşacak. Yani bu 2 sıranın kaydıracağız, tekrar 4'e tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3. sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimi, bakın ters olan ilmeğimi ters olarak ördüm. Bu artırmaları düz. Ters olan ilmeğimi ters, artırmayı düz. Yani bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyorum. 3. sıra ön yüzündeyim. Örgümüzün bir ters, bir düzle bitirdim. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Şu şekilde sıramı tamamladım. Evet. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir düz, modeli buraya kaydıracağım. Şu bir düz örmüştük arada ya. Şimdi bu 3 kesme işlemini burada yapacağım. Modeli kaydırmış olacağız. Öncesinde bir kez artırma yaptım. Daha sonra bu ters ilmekle arkasındaki düz ilmeğin yerini değiştirdim. Düzü öne aldım şöyle. 2 ilmeğimi de örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin içinden şöyle geçirerek bıraktım. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm burada. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bu ters ve düz ilmeğin tersi arkaya aldım. Düz ilmeği öne aldım. Şöyle. Ve örmeden sağ şişimi aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmediğim bu 2 ilmeğin içinden geçirdim düz ördüğüm ilmeği. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. Yine bu 2 ilmeğin yerlerini değiştirdim. Çapraz yaptım. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin içinden geçirerek bıraktım. Bir ilmek doladım. Bir düz, bir ters, bir düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bu 4 sıranın tekrarından oluşacak modelimiz. Şu anda pek kendini göstermiyor model ama ilerledikçe harika görünen bir model olacak. Gördüğünüz gibi harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. İkinci kez modeli kuruyoruz. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz ilmekleri olduğu gibi bakın. Tersi ters, düzü düz olarak örelim. 1. sıra ön yüzündeyiz. Bir ters, artırmalarımızı düz. Bir ters, artırmaları düz. İkinci model kurulumunda örgünün 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şöyle. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir doladım. Şu şekilde önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu ters ilmeği arkaya, öndeki düz ilmeği de önden alarak şişimin önüne taktım. Bu 2 ilmeğimi çapraz yaparak örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Ve bu örmeden aldığım 2 ilmeğin içinden geçirerek 3 ilmeği tek ilmeğe düşürmüş oldum. Bir doladım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bu 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde değiştirdim. Örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Ördüğüm ilmeği de bu 2 ilmeğin içinden geçirdim ve bıraktım. Bir artırma yaptım.
bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi yerlerini değiştirdim. Örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Bu 2 ilmeğimin içinden geçirerek bıraktım düz ilmeğimi. Bir artırma yaptım. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Şu şekilde çapraz yaptım. Örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Düz ilmeğimi de bu örmeden aldığım 2 ilmeğin içinden geçirerek bıraktım. Burada bir artırma yaptım. Sıradaki düz ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle. Şimdi üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz örerek tamamlıyoruz. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Ters olan ilmeğimizi ters örüyoruz. Şu ajurlu yani artırma yaptığımız ilmeğimizi de düz. Model biraz böyle karmaşık görünse de oldukça kolay. Bir elinize alışırsa rahatlıkla kolay giden, ilerleyen bir model. Şimdi son sıra, dördüncü sıra arka yüzündeyim. Modelin ipimi şöyle açayım hemen. Dördüncü sıra arka yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ters olan ilmeğimi ters ördüm. Bir düz ördüm. Düz olan ilmeğimi de düz ördüm. Devamında bir kez artırma yaptım. Modeli kaydırıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde çapraz yaptım. Örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım 2 ilmeğin içinden geçirerek bıraktım. Bir kez artırdım. Bir düz ilmek ördüm. Bir artırma yaptım. Şöyle sıradaki 2 ilmeğimi şöyle çapraz yaptım. Sağa doğru çevirdim. Ve 2 ilmeğimi de örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Bu 2 ilmeğimin içinden geçirerek bıraktım. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırma, bir düz ilmek, bir artırma. Yine burada kesme işlemi yapıyorum. Önce şu şekilde çapraz yaptım. 2 ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Devamındaki 2 ilmeğimi de şu şekilde içinden geçirerek bıraktım. Bir artırma, bir düz, bir ters, bir düz örerek sıramı tamamladım. Evet, modeli 2 kez kurmuş olduk. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayımızda 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek olacak. Bakın modelimiz böyle devam ediyor. Model oldukça güzel ve kolay bir model. Bir de şöyle size ilerlemiş halini göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Şöyle. Bakın bunu da beraber yaptık. Bunu lastiksiz çalıştık şöyle. Bunu da bir ters bir düz lastikli olarak çalıştım. Bakın modelin devamıymış gibi şöyle görünüyor lastikler. Harika görünüyor bence. Bu lastiği de kullanabilirsiniz. Lastiği başlarken ters ilmekle başlayın. Bir ters bir düz bir ters bir düzle devam edeceksiniz. Modelin tam denk gelmesi için bakın şöyle göstereyim. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Şöyle güzel, harika bir model. İstediğiniz iple kullanabilirsiniz. Yazlık örgülerinizde ona göre ip tercih edersiniz. Koton, merserize şöyle pamuklu iplerle. Kışlık örgülerinizde de daha yünlü, kalın iplerle kullanabilirsiniz bu modeli. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz var. Ön yüzü de böyle. Model oldukça güzel ve kolay bir model. Çabuk ilerleyen şöyle ajurlu modellerden. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz. Yazlık şöyle uzun salaş örgülerinizde de kullanabileceğiniz güzel ve kolay modellerden. Evet. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
Beni buraya kadar izlediyseniz, videoyu, modelimi beğendiyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.